Büyük finale son 2 bölüm kala Ilgaz'ın ıssız bir adaya terk edilmesiyle heyecan seviyesi tavan yaptı. Ilgaz kurtulacak mı? Kurtulacaksa nasıl kurtulacak? Ve bu konudaki önemli detaylar neler? Ilgaz'ın yaşayacağı sürpriz olaylar herkes ekranları kilitleyecek. Tüm bunlardan ve kaçırmamanız gereken diğer önemli konulardan bahsedeceğiz. Öte yandan finalle ilgili yeni gelişmeleri ve birbirinden bomba sürprizleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Finale doğru hızla ilerlerken Ilgaz'ın ölüp ölmeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Tetikçinin "nasıl ölmek istersin" sorusuna zekice bir cevap veren Ilgaz, zaman kazanmak için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Bir deniz kenarında aç ve susuz kalarak ölmeyi tercih eden Ilgaz, bu şekilde yaklaşık bir haftalık bir zaman daha kazanmış oldu. Ilgaz'ın çok büyük bir ihtimalle ölmeyeceğini söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz bölümün giriş cümlesinde "sevgili ölüm, henüz yaşamadım" sözü daha yaşanılacak çok şeyin olduğunu sinyali oldu. Peki Ilgaz nasıl kurtulacak? Bu konuda çok kritik ihtimallerimiz ve önemli detaylarımız var. Normalde Ceylin'in hediye ettiği Ilgaz'ın saatinde navigasyon olabileceğini düşünmüştük. Ancak öyle bir şey olsaydı Ceylin çoktan bunu kullanırdı. Bu nedenle bu seçeneği eliyoruz. Birinci ihtimalimize göre Ilgaz yerdeki taşları kullanarak bir şekilde elindeki iplerden kurtulacaktır. Bu sahnedeki Can Smith'i ise dikkatleri çekti. Belki de Ilgaz bunu kullanmayı deneyecek ancak ıssız bir adada olduğu için yüzerek kurtulması neredeyse imkansız. Bu noktada akıllara tetikçinin söylediği şu cümle geliyor. Tetikçi Nevzat Ilgaz'la konuşurken oradan geçen teknecilerin köpek sesleri duyduğunu söyledi. Belki de yine bir tekneci Ilgaz'ın olduğu bölgenin yakınlarından geçebilir ve Ilgaz bu şekilde tek başına kurtulmayı başarabilir. Bir diğer ihtimalimiz ise şöyle. Ceylin, Eren ve diğer herkes Ilgaz'ı bulmak için adeta seferber oldular. Denize küçük bir oyun oynayarak Ilgaz'ın kaçırıldığı yeri öğrenip gittiler ancak Ilgaz'ı bulamadılar. Eğer bir şekilde tetikçiye ve onun yanındaki yardımcısına ulaşabilirlerse Ilgaz'ı bulmak için gerekli bilgileri alabilirler. Tetikçinin ötmesi zor ancak yardımcısından sürpriz hamleler gelebilir. Kısacası ıssız adada tek başına zorlu bir mücadele verecek olan Ilgaz bir şekilde kurtulmayı başaracak ve finale doğru giderken birbirinden sürpriz senaryolar göreceğiz. Şimdi gelelim bomba sürprizleri ve diğer gelişmelere. Normalde senarist Sema Ergenekon mutsuz sonlu finaller yazmayı sever diyebiliyoruz. Ancak bu defa mutlu sonlu final umutları arttı ve çok duygusal, bir o kadar etkileyici bir final yargı izleyicilerini bekliyor olacak. Geçtiğimiz günlerde Ege bölgesinde Fethiye'de çekimler yapıldı. Bu çekimlerde Ilgaz, Ceylin, Mercan ve Yekta gibi isimler de vardı. Tabii bir de Ilgaz ve Ceylin'in olmazsa olmaz hayali karavan tatili. Finalin güzel bir karavan tatiliyle bitmesini umuyoruz. Ancak yine de bazı ters köşelere hazırlıklı olalım. Çünkü Ilgazların gideceği tatil beldesinde sürpriz bir ölüm olayı yaşanabilir. Diğer yandan Efe ve Tuğçe'nin evlilik merasimini izleyeceğiz. Birçok kişi güzel bir organizasyonla bir araya gelerek bu ikilinin mutlu günlerine tanıklık edecekler. Önümüzdeki bölümde eğer hayal değilse Ilgaz'ın kurtuluşunu izledikten sonra bazı güzel sahneler bizleri bekliyor. Fakat dizide her şeyin kusursuz bir güzellikte ilerlemesi elbette beklenemez. Çünkü Yargı dizisinde şimdiye kadar birçok ters köşe ve kötü sürprizler izledik. Bakalım yine bu şekilde bir senaryo görecek miyiz? Tüm bunların yanı sıra İclal Savcı için kendini tehlikeye atan Yekta, riskli olmasına rağmen müthiş ve zekice bir planla Bülent Kısmetov'u köşeye sıkıştırdı. Böylece İclal Savcı babasını öldüren kişiyi içeri attırarak bir nebze rahatlamış olacak. Yekta ise bu hamlesiyle 3 sezondur olduğu gibi yine izleyicilerin beğenisini kazandı. Hiç şüphesiz Yekta, Yargı dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Diğer yandan Osman, Zümrüt'ün gerçek yüzünü gördü ancak zehirli ilacı evden alamadı. Bu konuda Merdan'ın yardımıyla yine Osman'ın paçayı yırtması beklenecek. Hep olduğu gibi Merdan Dere yine Hızır gibi yetişti. Çınar ise Dilan'ın ifadesiyle nihayet içeriden çıkıyor. Öte yandan Canberk'ten hoşlanan ve yeni bir ilişkiye yelken açan Parla'yı sürpriz senaryolar bekliyor olabilir. Son olarak şu sorunun cevabını yorumlara mutlaka yazın. Hepsini teker teker okuyorum. Siz Yargı dizisine bir final yazacak olsanız nasıl bir final yazardınız? Videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.